Hep yanında olmak istiyor. Muhabbet. Ama her şeyin hududu vardır, kanunu vardır. Hani başkalarının hakkını da gözetmek icap eder o vakit. Hep kendinizi düşünmek olamaz. Güzel bizimle beraber olmak. Lakin başkalarına da sıra bırakılacak. Doğru. Mecliste kimseye göre konuşmak lazım. Bazen benim o sözüm, o tavrım, o hareketim onlara uymaz. Sonra beni teraziye koydukları vakitte onlar düşer. Çünkü meclisteki insanın hal ve şanına göre konuşacağı tedavidir o. Onu toplamak için. Şimdi bazı ihvanlarımız var. Bu sefer efendim kendi kendilerine de darılmış. Neden? Güya Şeyh Efendi zenginlerle daha çok efendim Allah arası oluyor. Onlara çok yüz veriyor. Biz fukara kabilesindeniz, bize iltifatı azdır diyerekten böyle saçma sapan fikre de düşüyorlar. Ama imkansız olan Tabii bu peki zengin olan kimse elinde imkan vardır. Kendi nefsinin istediğini yapmaya ve etmeye. Binaenaleyh kendi nefsine istediğini vermeye muktedir de olduğu halde o insanlar, şimdi biz onları muhabbet dairesine toplamaya gayret ederken şimdi zenginlere biz iltifat ediyoruz diyerekten mana çıkarıp bahane bulup efendim bize terazi koyan kimse feyizden mahrum kalır. Öyledir. Elbette ki o zengindir. Lakin onları tevazu makamına indirip hayat muhabbet dairesine çekerekten ağır ağır bu Allah yoluna davete usul vardır. Onlara yakınlık göstererek alaka göstereceksin. Bak kaç kimseler var. Şimdi bu Hacı Bey, onun ailesi, onun ailesinin ailesi. Şimdi biz o geceden ben sert çıkıştan çıkmış olsaydım avcılarda ikinci bir defa benim yanıma gelir, şimdi ne haldetti onlar? O şeyhimizin irşadının kemalindendir o. Ki bize bu talimatı böyle gösteriyor. Ona göre el öpmek bile onlara bir meseledir. Allah razı olsun. Hanımı her defasında kaç defa benim ayağıma eğilip öpmeden imkanı yok. İmkanı yok. Evet, evet. Şimdi o hanımın yeri sosyetenin içerisinde en üstte duran kimseler. Şimdi o yere onu çeken nedir? Muhabbetidir. Muhabbeti bizim kalbimizden onların kalbine aktarılmasa, yukarıdan benim kalbime gelen muhabbet onların kalplerine aktarılmasa, o kimse onu yapmaya tenezzül eder. Tabii onları gözetmek lazımdır. Onlar hassas noktadadır. Lakin bunu anlayamadığı vakitinde şeyhini itham eden adam yani ne feyiz alır? Hiç. Onun için
Daima Büyük Şeyh Efendi Hazretleri öyle buyurdu. Bizi teraziye koymayın, helak olursunuz. Ve şeyhinin hakkında suizanna düşmek, kötü zanna düşmek bir kadına zina yapıp gelmekten daha eşerdir diyor. Şeyhine suizanda bulunmak. Teraziye koymayınız, helak olursunuz dedi. Şam'ın Akşebendi Hazretleri'ne. Bizi teraziye koyma. Bizi siz dartamazsınız. Onun için bizim hareketlerimizle takip etmeyin. Ne yapıyor şeyh? Tecessüs etme. Ne söylüyor, ne yapıyor, nasıldır her hareketi yapabilir. Efendim, ta ki o avını yakalasın. Kendisine ait olana kancayı takabilsin. O şeyler var. Efendim, sığırtmaç mı dersiniz? Çobanları, sığır. Evet. Sığırtmaç. O sığırları at üzerinde beklerler de bazı defa böyle atar. Kemen de atıp da tutar. Onun ustalığı var. İstediği gibi tutmaya. Şimdi murşidin kaçanı tutmak için kullanacağı kementleri vardır. Nasıl isterse kullanır onu. Sen onu takip edemezsin. Ve onun o hareketlerini sen belki senin nefsin kabul etmez. Öyleyse sen şeyhi kontrol ederek onun hareketlerine terazi korsan helak olursun diyor. Biz meyhaneye de gireriz diyor o. Mezun olan adam. Kötü yere onlara da girebiliriz. Çağırsalar biz oraya da gideriz. Efendim, bizim düğüne gitmemiz uygun mudur? Uygun olmasa beni göndermezler. Çünkü bize izin var. Hangi meclis olursa girmeye izin vardır. Neden? Orada kurtaracak adam var demek. Onun için göndermiyor. Kurtaracağımız adam olmasa biz ne gönderecek oraya? Orada durdu. Efendim fasıl yaptı. Türküyle çağırdı. Efendim Bayezid Bestami Hazretleri'nin bir yortum münasebetiyle bir manastırda hazır olması meselesi. Bayezid Bestami Hazretleri'ne emrolundu. Bugün sen de başına papaz şapkası, o sırtına papaz libası giyip, beline zünnar bağlayıp filan manastırda yortu münasebetiyle toplanan keşişlerin arasında hazır ol. Bizim meydana gelecek bir şanımız vardır. Hitabı geldiğinde titredi. Sonra rüyada geldi, daha kuvvetlisi gene avuzu çekip uyandı. Bayezid Bestami Hazretleri. Üçüncü olarak aşikare hatifle işitti. İlk gelen kalbine geldiydi. Sonra aşikare işitti. O rüyadan sonra. O vakit üçüncü derecede geldiğinde onlar bilir ki emirdir o. Ve onlar şimdi Bayezid Bestami Hazretleri çarşıya gidip de papaz elbisesi almaya lüzum etmez.
istediği kıyafeti istediği anında giymiş bulunur. İstediği kıyafet. Onun için bir kadının birisi kadı evvel zaman hakimi demek manasına bir böyle hal sahibi kimseye itiraz edermiş. Onun hareketlerine terazi kormuş. Ve bir elime geçse onu muhakeme ederdim demiş o. Ona bir ceza vermeye. Bir gün giderken bakmış ki caddenin başından o kimse eşkermiş. Ha demiş, şimdi onu ben yakalayayım, bir muhakeme edeyim demiş. Kadı yürürken o da gelirmiş. Biraz sonra kadı bakmış, o gördüğü zatın yerinde bir başka tedbir kıyafette bir başka kimse geliyor. Caddede de kendi gelir, bir buradan bir de oradan gelen de başka yok. Demiş ki ya nedir bu? Nereye gitti? Buraya gitti. Yine yoluna devam etmiş, herhalde başka yere kaçtı diyerekten. Biraz sonra gene başını kaldırmış, bakmış. O gelen o adam da kaybolup görünmüyor da onun yerinde başka kıyafette bir adam geliyor. Ta yanına gelinceye kadar, yanına geldiğinde böyle karşılaştıklarında bir başka adam görmüş bu sefer. Hacı Mehmet Efendi'yi yanına gelinceye kadar Hacı İhsan Bey olmuş, Hacı Zeki Efendi olmuş, nihayet Hacı Ahmet Efendi kıyafetinde bir başka kıyafette, bir çiftçi kıyafetinde görünmüş onun yanında. Selam verdiğinde Adı Efendi demiş, hangimizi muhakeme edeceksin? Bulana söylemiş, hakim şaşırtmış. Onu demek isterim ki o Evliyaullah istediği kıyafette görünür, istediği anında. Herhalde o Beydullah Ahrari Hazretleri olacak ki atına altın nalla atını nallarmış. Hacı Efendi devriyeye çıkarken çiftlikleri varmış. Bunun çiftliklere devriyeye çıkarken altın nal ve ağaç çiviyle de tutturulmuş ki o deve dönünceye kadar düşerler. 4 nalda düşermiş. Bulan sevinsin dermiş. Bunların büyüklüğüne. Ve her defasında eve girerken bir başka surette girermiş. O evdeki kadınlar örtünülmüş, yabancı geliyor derekten. Ondan sonra gülümsedi mi, onlara bakıp da gülümsediği vakitinde tanırlarmış ki Hazrettir. Gene bu taraftan gelirken başka kıyafetten gelirmiş. Tebdil olur gene sakınırlar, yabancı geliyor derekten. Tekrar bakıp gülermiş. Güldüğü vakitinde bilirlerdi ki şeydir, Hazrettir gelen. Hasıluhu Bayezid Bestami Hazretleri emir aldığından lüzum etmez. Derhal o kıyafette oldu. Göz açık buluncaya kadar da 700 keşişlerin arasında bulundu. Hiç belli etmeksizin arada bulundu. 700 simsiyah keşişler başlarında şeyleriyle kalimarka, onların o başlarına geldiği
külahlarına. Arada bulunuyor. Şimdi şeriat önünde o kıyafeti giymesi küfürdür. Kafire benzedin mi? Küfürdür. Alameti küfürdür. Zünnar bağlaması. Beline papazların bağladığı ipi bağlamak. Efendim, başına papaz şapkası giymek. Yeğine papaz elbisesi giymesi küfürdür. Emirle gitti o. Oraya kaygıyla da gitti. Arabayla atla da gitmedi. Göz açıp yumuncaya kadar orada hazır oldu. Bizim zuhura gelecek bir şanımız vardır diyor. Cenab-ı Hak'tan hitap. Git oraya bizim için giy ve git. Allah için olduktan sonra korkma. İnanmadı. O meclise girmeye ona emir verildi, gitti. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın meydana gelecek bir şanı vardır. O 700 papazın hidayete ermesine vesile olacaktı. Onun için gitti. 700 papazları kurtarmak için gitti. 700'ünü de imana çekti. Onun için mezun efendim, Allah'ı bilmek kolay, veliyi bilmek zordur diyor. Şeyh Efendi Hazretleri öyle buyuruyor. Allah'ı bilmesi çok kolay. Ama veli bunu zor bilir. Neden? Evliyayı gizledi Cenab-ı Allah. Evliyâi tahte gıybâbi la ya'rifuhum gayri. Benim evliyalarım gök kubbelerin altındadır. Onları benden başkası bilmez diyor Cenab-ı Allah. Veli bilinse velinin izin verdiği adam bilinmez. Ne için hırsızlarla oturursa bu bizden hırsız, sanatı iyi bilir diye hırsızlar şaşırır. O konuşmaya başladığı vakit yahu bu usta adamdır derler. Sırlarını vermeye başlarlar. Sırrını elinde tutuyor onları. Tutacak yer buluyor. Temize çıkarmak için, irşad için. Onun için şeyha diyor sen terazi koyma, koyamazsın. Ama bizim daha efendim ayakta duramayan, emeklemeye başlayan sıfattaki müritler efendim hemen terazi koymaya başlar. Bunu bana çağırır. Tarikattan çıkacağım diyor. Tarikata ne zaman girdi ki çıkacak? Onun için teraziye koyma helak olursun diyor. Onun o işini bilir. Sen teslim oldun mu ona? Karışma. Hekim bilir tedavi usulünü. Bizim de üstümüzde var. Biz müstakil değiliz ki. Emir bende değil ki. Söylemeye, gitmeye, gelmeye, yapmaya, yıkmaya emir bende mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam emirle hareket ediyor. Biz kimiz? Mutlakan emir sahibi Allah'tır. Celle ve Ala'dır. Peygamberine gönderir. Peygamberden evliyalara, evliyadan mezun olan kimselere. Beni sen neye itham edersin? Yaptığımdan, ettiğimden, söylediğimden beni tayin eden mesuldür. Sen değilsin. Değilse olduğun yerde kalırsın. Zahmet çekersin. Allah tarikat kolay mesele değil. Kolay olsa herkes yola alır gider. Kaç kişi var erenler? Çünkü nefsini bırakamıyor işte. Geldi karşıma söylüyor. Pasaportu şeyi vereceğim diyor.
Sever de git koştur. Senin ayağını ben tutturayım. Gittiğine pişman da değilim seni. Ya. Allah muhafaza. Muhalefet hareketten. Nefsini kayırıp şeyhi ilham eder. Nefsine düşmanlık ya. Ey nefsim sen eğrisin. Senin işindir eğri de. Nefsine taraf ne çıkarsın? Diğerisi o babayı yaparsın. Ya, nefsine ne taraf çıkarsın? Nefsin sana ne hayır verdi? Şerrinden başka neyini buldun nefsini? Allah bizi affeylesin.